Ortanca çocuklara abone ol. Sürekli dinleyip like atmıyorsan çok ayıp. Ortanca Çocukların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben Emre. Şimdi bakıyorum genelde bazı şeyleri konuşurken bazen aşina olmadığımız terimler kullandığımızı fark ettim. Daha önceki bölümlerden birinde king dedik. İşte hani sürekli yabancı kökenli bir kelime kullanıp sonra bunu Türkçe'ye çevirdiğimizi fark ettim. Bu kelimelerden birkaçı son birkaç gündür aklımda çok yankılanıyor. Herhalde okuduğum Jon Snow bilgisellerinden dolayı falan. Liderlerin gravitası ve bravadosu hakkında konuşmak istiyorum. Kısaca şöyle söyleyeyim. Gravitas dediğimiz şey bir liderin ağırlığıdır. Veya halk arasında bilinen haliyle liderin taşrağıdır. Bravadosu da onun karizması, maçosu gibi düşünebilirsiniz. Bunları neden konuşmak istiyorum? Çünkü bunlar bir liderin kredisidir. Şöyle, hani bir liderin resmen para birimidir. Mesela bir lider düşündüğün zaman Atatürk. En basit örneği. Atatürk mesela Türk toplumuna hiç normal başka bir liderin yapamayacağı şeyleri yaptırıp yenilikleri getirdi. Neden? Çünkü bu adamın kredisi var. Bu adam Çanakkale zaferini getiren adam. Bu adam Kurtuluş Savaşı'nı kazandıran adam. Kurtuluş Savaşı'nda sayısız muharebenin kahramanı değil mi? Ondan önce de Osmanlı'daki kariyerine baktığın zaman da gayet Türk toplumunun yetiştirdiği en başarılı generallerden tarih boyunca. Ve insanlık tarihi biliyorsun ya, okullarda anlatılanın aksine evrimle beraber falan baktığın zaman on binlerce yıla kadar uzayabiliyor. Göbekli Tepe 12 bin yıllık bir yerleşim yeri. Dünyada sayılı bir yer. Neyse. Bu adam bunları nasıl yaptı? Abi adamın gravitası var. Öyleyse şöyle bir örnek vereyim. Mesela senin paran olmasa atıyorum su alacaksın. Şu an lüks olmayan tek eşya Türkiye'de su. Ne kadar? Küçük şişe su olmuş 1,5 lira. Senin 1,5 liran yoksa bu suyu alamıyorsun ya. İşte liderlerin bu halka yaptırım gücü, alım gücünü sağlayan şey bu gravitastır. Mesela Atatürk. Okuma yazma bilmeyen bir toplumun alfabesini değiştirebiliyor. Saltanatı ve hilafeti kaldırabiliyor. Bak şu anki Türk toplumunda hilafet olsaydı sen hilafeti kaldırabilecek bir lider görüyor musun? Sanmıyorum. Büyük ihtimalle de olmazdı. Ama Atatürk bunu yapabilecek de o bahsettiğimiz taşrağa sahipti. Neden? Çünkü bir milletin makus tarihini değiştirmiş bir insan. Her cephede zafer kazanmış. Adamın gidip kaybettiği yer yok. Defansif savaşlarında bile harp okullarında ders olacak şekilde taktiklerle. Benim hatırladığım bir şey vardı yani uçaklarla keşif yaptığını görünce düşmanların soba borularını top olacak şekilde yerleştiriyor sahte yerlere. Çıkartmayı beklediği yerlere gerçek topları yerleştirip düşmanı şaşırtıyor. Mesela hani böyle bir taktiksel zekadan bahsediyorsun. Çok büyük bir mucize ya bizim için. Gerçekten. Ben mesela sosyal medyada gördüğüm bir söz vardı. Benim sözüm değil bu. Çok hoşuma gitmişti. Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti her şeyi Atatürk'e, Atatürk'ü de Allah'a borçludur diye. Gerçekten çok güzel bir söz. Mesela bu adam Çanakkale'de böyle bir zafer elde ettiği için halk normalde kabullenmeyeceği bir şey Atatürk dediyse doğrudur diye kabulleniyor ya. Günümüz Türkiye'sinde de Cumhurbaşkanımız ne derse o diyen bir kesim var. Hani onun gibi. Toplumun bir kısmına inanılmaz hitap eden bir gravitas var böyle. Ve bu bir liderdeki en önemli özellik bence. Hani bak taktiksel bilgi, beceri, bilgi birikimi tamam ama halka bir şey yaptıramayan lider değildir. Sorumluluğundaki insanlara bir şey kabul ettiremeyen lider değildir abi. Bu gravitas, bravado nasıl kazanılıyor sence? Mesela Atatürk'ün örneğinde gördük. Zaferlerle. Sürekli kaybetmeye alışmış bir Osmanlı Devleti'nin nadide zaferlerini getirerek, yokluktan Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa ederek mesela kazanılmış bu. Bir kere bir liderin o gücünü halka göstermesi lazım. Zaten Hitler de kendi kitabında da bahsediyordu bundan. Liderin bir karizması oluyor. Bazı şeylere etik olarak çok dikkat etmiyor. Çünkü gravitası sağlam tutmak için bir liderin gerçekten normal bir insan gibi olma şansı yok. Çok daha fazla baskın ve eylemleri de öyle olacak. O yüzden aslında bu kadar şey yaptırma kudreti var değil mi? Atatürk'ün de şimdiki söylediğin liderlerin de hani seversin sevmezsin o ayrı konu. Ama benim bu konuda daha da ilgimi çeken bir durum var. Bu liderler acaba bu evreye hangi aşamada geliyorlar? Kazandıkları acaba savaşlardan mı ya da siyasi olarak elde ettikleri başarılardan mı? Bunu ben kısaca şöyle düşünüyorum. Belli bir amaç doğrultusunda ilk başta Atatürk mesela bir general, sahanın adamı. Okuduğu kitap sayısı zaten hani bizim ömrümüz yetmeyecek belki de sayıda kitap okumuş bir insandan bahsediyorsun. Kişisel donanımı çok yüksek, eğitimi çok iyi, kendini çok iyi donatmış bir insan. Ve bunun üzerine kendi alanında saha başarısı alıyor bir ton. Savaş olduğu için genelde zaferlerden bahsediyoruz mesela. Savaş başarısı reddedilemeyecek bir başarı. İki taraf savaşır, biri kazanır, biri kaybeder
savaşır. Kimin kazandığı, kimin kaybettiği herkes tarafından görülür. Şu an mesela bir savaş olmadığı için siyasi bir liderden konuşuyorsam hitap ettiği kesimin gözünde başarı olarak değerlendirilebilecek bir şey elde etmesi lazım. Türkiye siyasetinde böyledir. Atıyorum belli bir kesim vardır. Bunu sağ veya sol diye ayıranlar olabiliyor ama sağcı kesim atıyorum biraz daha böyle kökencidir. Dine yönelik. Ayasofya'yı açarsın sen. Tekrar böyle cami olarak kullanılmasını sağlarsan bu senin tabanında elde edilmiş bir zafer olarak görünür. Çünkü senin hitap ettiğin kitlenin hoşuna gidecek bir başarı, saha başarısı. Mesela bu günümüzden bir örnek. Atıyorum aynısının solu olsun. Büyük şehirleri kazanma mevzusu. İstanbul, Ankara özellikle. Sağ partideydi, sol partiye geçti. Böyle bir başarı aldıktan sonra ve burada hizmet verdikçe altyapı sorunları, ulaşım sorunlarını çözüp gençlerin eğitimle daha rahat buluşabilmesi, sokaktaki pisliğin, adaletsizliğin, suçun azaltılması gibi somut örnekler getirdiği zaman işte saha başarısı şu an bu. İnsanlar belli insanlara işte ne olur Cumhurbaşkanı adayı olsun, işte Mansur Yavaş vesaire yalvarıyor ya. Neden yalvarıyor? Şunun farkındalar. Bu adamın hitap ettiği kitle büyük. Belki ülkenin yarısından fazlayı hitap eden bir insan. Kişisel donanımı çok yüksek. YouTube'a giriyorsun abi, Mansur Yavaş ayar verdi videoları 100 bin izleniyor minimum, tamam mı? 100 bin ya minimum. Ne oluyor? Bakıyorsun adam başkan ya. Biri konuşuyor, hakaret ediyor. Özür dileyeceksin. Normalde olmasını beklediğim bir şey ama hani uzun bir zamandır ezik kalmış bir tarafın siyasi partisinden çıktığı için bu saha başarısı olarak elde ediliyor. Bu en basit saha başarısı. Adam işte metro ile ilgili, kentin borçları ile ilgili, dinozor heykellerinin yıkılması ile ilgili falan bu faciaları göz önüne serdikçe bunların hepsi saha başarısı olarak devam ediyor ve bu başarıyı aldıkça gitgide bu gravitası artıyor. Bu gravitası arttıkça da peşindeki kitle artıyor. Normalde kabul etmeyecekleri şeyleri kabul ediyorlar. Mesela sağcı bir adam diyor ki ya bu adam sol partiden ama ben bunu kabul ediyorum. Buna oy veririm. Bu konuya da Atatürk üzerinden girecektim. Hani Atatürk sonuçta bazı şeyleri yaparken halkın gerçekten direkt desteğiyle mi yaptı bunları? Hayır. Daha çok tatlı sözle, tatlı dille bazı şeyleri de üstesinden geldi. Çok ileri görüşlü bir adam olduğu için hani halkı bile bir şekilde kendi istediklerini yaptırtabildi. Hani bu da zaten müthiş bir lider olduğunu gösterir. Sadece bizim ülkede bile değil. Einstein'ın mesela bir şeyi vardır. Mektubu var Atatürk için. O çok büyük bir lider. Onun kıymetini bilin diyor. Yahudi katliamı durumlarından sonra Atatürk kabul ediyor oradaki bilim insanlarını savaş ortasında kalan. Hatta bayağı parayla ülkeye getirmeye çalışıyor. Hani bayağı maddi bir yatırım yapıyor. Süper insan tanımına uyabilecek hem kahraman gibi, yani çok değişik bir insan. Mesela bak çok daha basit bir örnek verelim. Şimdi Atatürk çok üst düzey bir örnek. Belki de bu milenyumda karşımıza gelmeyecek bir örnekten bahsediyorsun. Atatürk'e benzemeye çalışan dünya liderleri de oldu. Atatürk'ün izinden gitmeye çalışan ama halkları hazır olmadığı için. Bunun bir örneği Afganistan'dır mesela. Atatürk kendisi bile hani vah yazık olmuş adam. Hani bir bilgisel var Twitter'da, yine Jon Snow'dan okursunuz. Çok fazla detaya girmeyeceğim burada. Kendi benzerleri Atatürk'ün başarısını neden elde edemedi? Bir, Atatürk değiller. İkincisi, halklarını tanımıyorlar. Üç, halklarının gözünde bu krediye, Atatürk'ün sahip olduğu krediye sahip değiller. Yıkılmış Osmanlı Devleti'nin bir avuç toprak parçasından Türkiye'yi kurtarmış bir adamdan bahsediyorsun. Ve hala işte salak saçma, bugün Atatürk'e hakaret bile edebiliyorsanız bu Atatürk'ün getirdiği özgürlükten dolayı. Ondan dolayı bu kadar büyük bir liderden örnek vermek çok kolay. Ben şöyle bir örnek vereceğim. Mesela Naim Süleymanoğlu'nun Türk vatandaşlığının alınması abi. Turgut Özal mı acaba? Aynen, Turgut Özal. Mesela bir bak orada Naim Süleymanoğlu. Abi adam zaten Sovyet sisteminden çıkmış başarılı bir sporcu olarak lanse edilip Navuş Şalamanov olarak zaten altın madalyalarını alan bir insan. Farkında yani kendi becerisini. Mesela onu Türkiye'ye getirip onun üzerinden Birleşmiş Milletler'e konuşma yapabilmek için altın madalya alabilmesinin gerektiğini farkında. Altın madalyayı alıp ondan sonra Bulgar Türkleriyle ilgili sorunu dünyaya açıp ve bu sorunun çözülmesinde en büyük ön ayak olan sosyal lider Naim Süleymanoğlu. Filmde öyle anlatıyor. Bu adam neden bu krediye sahip? Çünkü bunu hak edecek bir başarı göstermiş. Ağırlığı mı kaldırmamı istiyorsunuz? Alın size rekor, alın size altın madalya. Beni dinlemek zorundasınız. Kendi işinde gayet başarılı bir sporcuyum. Hayatımı bu işe verdim. Ondan dolayı beni en azından dinlemek zorundasınız. Yani bu platforma çıkmaya hak kazandım. Bu adamın yaptığı davranış bunu gösteriyor. Ondan sonra orada çıkıyor, konuşmasını yapıyor ve bu sorunun çözülmesine ön ayak oluyor. Belki de şu an asimile olmayan Bulgar göçmeni vatandaşlar. Biz Çatalca'da biliyorsun Bulgar, Yunan, Makedon göçmeni sıktır. Selanik göçmeni falan filan.
çoktur. Çoğu bizim arkadaşımız zaten. Bu adamlar belki bugün asimile olmadıysa, Türkiye'de kendi kimliklerinde özgür bir hayat yaşayabiliyorlarsa Naim Süleymanoğlu sayesinde. Bu adam teşekkür beklediği için değil, halkının buna ihtiyacı olduğu için yapmış. Mesela bak, Naim Süleymanoğlu hani bu Gravitas'ın örneğidir. Cep Herkülü ya. Karakterli de bir adamdır ayrıca. Mesela zamanında o Fethullah Gülen çağırmış galiba yanına ve o gitmeyi istemiyor. FETÖ o yüzden çok sinirli Naim Süleymanoğlu'na. Hani Gravitas işte böyle bir şey. Hani Naim Süleymanoğlu gibi gidip çoğunuzun ayak basmadığı bir yerde doğan Türk kökenli bir vatandaşın bu şekilde sahip olup dünyaya sözünü dinletebilmesini sağlıyor. Hani liderlik vasfından kastettiğimiz şey aslında bu kredi. Elle tutulabilir bir şey olmadığı için kredi diyorum. En çok mesela kim böyledir desem benim aklıma sporcu olarak Cristiano Ronaldo geliyor. İstese bir yerde vali olabilir, ne bileyim başkan olabilir. Sonsuz bir kredisi var gibi geliyor. Vali demişken mesela Arnold Schwarzenegger Avusturyalı. Avusturya'da ağırlık kaldırarak meşhur oluyor. Sonra diyor ki ben Amerika'ya gideceğim. Orada da ağırlık kaldıracağım. Daha dilini bilmiyor. İngilizce bilmiyor. Geliyor, ağırlık kaldırıyor. Amerika olduğu için orası dünya şampiyonu oluyor. Hiç dilini bilmediği bir yerde vatandaşlığını alıyor. Rekorları kırdıktan sonra bir de hiç bilmediği bir meslek olan aktörlüğü yapıyor. Oradan tonlarca blockbuster, yani hani efsane olmuş film yapıyor. Doğru düzgün adamın aksanı yok. Komedi filmleri de var mesela kariyerinin ileriki zamanlarında. Adam orada da başarılı oluyor. Sonra gidiyor Kaliforniya valisi oluyor. Bu adam Avusturya'da doğmuş bir köylü. Kaliforniya valisi oluyor. Valilik görevini yapıyor. Evli. O sırada işte tek hatası evde bakıcısıyla yatıyor ya. Ya adam ama o kadar çok şey başarmış ki bu serbest atış gibi bir şey herif için. Yani yatarım kimse de umursamaz diye düşünüyor. Bu adamlar zaten o kadar şey ki bu yola girecekleri o kadar belli ki çoğu zaman şey diyorlar. Benim param yoktu ama hayallerim vardı. Manevi tarafları çok kuvvetli oluyor. Öyle abi, Sylvester Stallone açlıktan köpeğini satıyor ya. Parası yok diye. Adama senaryoyu almak istiyorlar. Çok güzel de bir para teklif ediyorlar. Senaryonun hakları için. O da diyor ki hayır, başrolde ben oynayacağım. Ondan dolayı daha düşük bir teklifi en sonunda kabul ediyorlar. İlk Rocky filmini izle. Sylvester Stallone İngilizceyi bırak, normal konuşmayı beceremeyen bir insan. Zaten ikinci filmde falan kendisi de buna gönderme yapıyor. Mesela Adrian'la beraber oturup diyalekt konuşma kitapları alıp adam konuşmayı öğreniyor. Bu adam yetişkin bir boksör filmde. Gerçek hayatta da yetişkin böyle izbandut gibi bir adamdan bahsediyorsun. Yolda görsen korkarsın. Ya düşün, konuşamayan, köpeğini satmış olan bir adam Arnold Schwarzenegger'la yarışıyor yani. Böyle dünyanın sayısız filmlerinde işte birinin Rambo'su var, birinin Rocky'si var, Terminator'ı var. Sayısız filmi var bu adamların. Bu adam yokluktan Sylvester Stallone oluyor. Gravitas işte böyle bir şeydi. Sylvester Stallone da belki siyasete atılsa belki o da bir yerin valisi olabilirdi. Philadelphia valisi Sylvester Stallone gayet olabilir. Rocky filmi Philadelphia'yı gerçekten çok güzel özetleyen bir film. Mesela şu an Türkiye'de benim gördüğüm örnek olarak verecek olursak bu potansiyele sahip diyeyim. Mansur Yavaş var. Bir de Tanju Özcan bu aralar çok artmaya başladı. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla bu Gravitas'a sahip olma potansiyeli olan. Jahreyn yayıncılıkla yani mesela dalga geçiyorsun ama yani Jahreyn'i eskiden beri takip ederim. Onun mimi gibi başlayayım ama eskiden beri takip ediyorum. Son zamanlarda canlı yayınlarını çok izlemiyorum çünkü bir hayatım var. Sürekli canlı yayın izleyemem ama Jahreyn'in yaptığı bence çok doğru bir şey. Böyle bir platformu varken parasına bakabilirdi. Milyonları kazanan adam. Her şeyi var. Eksik hiçbir şeyi yok adamın. Ama bu platformunu farkındalık yaratmak için kullandığı için ben kendisine çok teşekkür ediyorum zaten. Dalga geçiyoruz, mal geçiyoruz ama TBMM'deki vekillerin ne hallerde olduğunu görüyoruz yani. Jahreyn Fulad'ından görüyorsun. Oy verdiğiniz partiden kimin vekil çıktığını da bilemiyorsunuz. Birinin sevdiği bir insan, amcaoğlu falan vekil oluyor sonuçta. Gravitas böyle bir şey. Mesela onu atayan adam, atıyorum Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız yaptıysa doğrudur dedirtiyor insanı. Çünkü sende o kredisi var. Elle tutulamayan böyle maddi bir para birimi gibi düşün. Bu adam yapıyorsa doğrudur diyorsun ya, işte buna Gravitas deniyor. Ortanca çocuklarında bir gün Gravitas'ının yüksek olması dileğiyle bu haftalık da bu kadar. Ben Ömer. Ben Emre. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler. Podcast'i beğendiysen like atmayı unutma, eyvallah.